Arkadaşlar hepinize merhaba. Son zamanlarda tasarımıyla benim de çok beğendiğim ve aynı zamanda test etmek istediğim bir araçla birlikteyiz. Peugeot 408. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Tasarıma başlamadan önce anahtarlığı ve anahtarlığın özelliklerinden size bahsetmek istiyorum. Hemen aracın yanına doğru geçiyorum. Kapılarım otomatik olarak açıldı. Herhangi bir yere basmama gerek yok. Gayet güzel bir özellik. Araçtan uzaklaştım. Yine anahtar cebimde olduğunu düşünelim. Otomatik olarak kapılarım kapandı. Şimdi bakalım camları açıp kapatabilecek miyiz? Açmıyor. Böyle bir özellik yokmuş. Aynı zamanda kumanda üzerinden bagajı açabiliyoruz. Hemen tasarıma geçelim. Peugeot son zamanlarda tasarım anlamında gerçekten araçları yolda gördüğünüzde dikkatleri üzerine çeken bir tasarıma sahip. Modern, teknolojik, ben buradayım diyor araçlar. Bunu hem aracın dışında hem de aracın içinde görebiliyorsunuz. Şimdi bakalım neler var. 408 amblemimiz, hemen altında 360 derece kamera sistemini destekleyen kameramız, Peugeot'un yeni amblemi ve ön yüz gerçekten çok güzel. Matrix LED farlarımız ve aslan dişi gündüz aydınlatma ışığımız çok güzel duruyor. Sis farlarımız ve piyano bilek rengindeki bu ön taraftaki parça da araca şıklık katmış. Ön camda güvenlik sisteminin bir kamerası ve üst tarafta tabii ki sunroofumuz bulunuyor. Jantlarımıza bakacak olursak 19 inç çapında büyük, gerçekten aracın heybetine heybet katan 205, 55, 19 inç çapında ve Michelin E-Primesi lastiklerimiz bulunuyor. Lastiklerin fren ve yol tutuş performansını da merak ediyorum. Aynalarımız siyah renkte, gövdeyle kontrast oluşturarak güzel bir görüntü sağlıyor ve hemen alt taraflarında kameralarımız bulunuyor. Alt tarafa geldiğimizde plastik parçalar var. Bu parçalar sayesinde kaldırıma çarpsanız bile çok fazla üzülmeyeceksiniz. Aracın arka tarafına geldiğimizde yükselen bir hat var ve tavan çizgileri aşağıya doğru geliyor ve kup bir tasarım burada var. Arka kapıdan bagaja kadar uzanan güzel bir hat var ve aynı zamanda spoilerler kedi kulağı tarzında her iki tarafta uzatılmış ve burada keskin hatlarla sportiflik vurgulanmış. Üst tarafta aracın sportifliğini vurgulayan balık sırtı antenimiz bulunuyor. Hem ön çamurluk hem arka çamurluğun üzerinde plastik parçalarımız var. Bu da yine şehir içerisinde ulaşabilecek küçük kazaların önüne düşük maliyetlerle geçmenizi sağlayacak. Arka camımız eğimli olarak tasarlanmış ve bagajın hemen üstünde spoiler'i andıran aerodinamik bir yapı var. Stoplarımız yine LED teknolojisine sahip, gece ve gündüz çok güzel duruyor. Aracımız GT paket ve sağ tarafta bunun amblemi var. Tamponlara geldiğimizde üzerinde çalışılmış farklı desenleri, motifleri olan güzel bir tamponumuz var. Bagajımızı anahtarla açabiliriz. Tabii ki ayağımızla da açabiliriz. Şekil 1A'da görüldüğü gibi. Şimdi isterseniz içine bakalım. Bagajımız 536 litre ve koltuklar katlandığında toplamda 1611 litreye kadar ulaşabiliyor. Bagajın üzerinde bulunan panzot şöyle yukarıda bagajla birlikte açılıyor. Bagaj eşiğine geldiğimizde metal parçalar hem çok şık duruyor hem de valizlerinizi buraya koyduğunuzda aracınızın zarar görmemesini sağlayacaktır. Sağ tarafta fileli bir malzemeliğimiz bulunuyor. Malzeme kalitesi çok güzel. Sol tarafta 2 bölmeli lastikli eşya tutucular bulunuyor. 12 volt soketimiz bulunmakta. LED aydınlatma ışığı hem solda hem de sağ tarafta bulunmakta. Panzot'un hemen altında da bir stepnemiz bulunuyor ve aynı zamanda malzemeleri koymak için güzel alan tahsis edilmiş. Bu arada malzeme kalitesi de burada gerçekten güzel, kalın, güzel bir malzeme var. Ses izolasyonu anlamında da bu katkı sağlayacaktır araca. Arka aks bağlantılarına baktığımızda torsiyon çubuğunun kullanıldığını görüyoruz ve egzoz gizlenmiş. Motor kaputunu açmak için burada bir dil var. Onu kendinize doğru çekmeniz gerekiyor. Burada bir amortisörümüz bulunmuyor.
1.2 litre hacminde 130 beygir ve 230 Nm tork üreten turbo beslemeli bir motorumuz var. Üst tarafta yalıtım malzememiz var. İç tarafa baktığımızda yalıtım malzemelerinin de güzel olduğunu görüyoruz. Şimdi kapatalım bakalım ses yalıtımı nasılmış. Gayet güzel. Beğendim. Şimdi aracın içini anlatmaya size başlayayım. Aracın içi tamamen siyah fakat sunroof sayesinde burada ferah bir yaşam alanı size sunuyor. Üst tarafta LED aydınlatmalarımız var. Her iki yolcu için havalandırma çıkışı ve şiddet ayarı bulunuyor. USB-C çıkışlarımız bulunuyor ve burada malzemeliğimiz var. Hem yolcu hem sürücü tarafında malzemelik bulunuyor. Az da olsa bir şaft tünelimiz var. Boyum 1.85, tavan mesafesi yeterli, diz mesafesi yeterli. Koltuklarımız deri ve alkantara karışımı ve aynı zamanda dikişlerimiz yeşil, sportif, güzel bir koltuk tasarımı var burada. Kol dayamamıza bakalım. Dik duruyor. Termosumuzu buraya koyabiliriz. Kalemimizi, cep telefonumuzu buraya koyabiliriz. Ve aynı zamanda buradan arkaya erişim var. Bu da sevdiğim güzel bir özellik. Arka tarafta sert plastik bulunuyor. Burada bal peteğine benzeyen desenlere sahip güzel bir malzememiz var. Şık bir kapı kolumuz. Kolumuzu dayadığımız yerde yumuşak deri bir malzememiz bulunuyor. 1,5 litrelik suları dahi alabilecek geniş bir cebimiz bulunmakta. Şimdi isterseniz ön koltuğa geçelim. Ön koltukta kullanılan malzeme biraz daha yumuşak arkaya göre. Yine aynı malzeme burada da kullanılıyor. El tutamığımız yumuşak. Burası daha da yumuşak. Kapı açma, kapama düğmelerimiz burada bulunmakta. Dört camımız tabii ki otomatik olarak tek düğmede açılıp kapanıyor. Genişçe bir malzemeliğimiz ve içinde süngerle kaplanmış güzel bir cebimiz var burada. Sportif pedallarımız şık dururken direksiyon mafsalının kapatılmaması bizi üzüyor. Direksiyon tasarımına gelirsek hem üstü hem altı kesik, ele gayet güzel oturan küçük bir direksiyonumuz var. Sol tarafta cruise kontrol, sağ tarafta multimedya tuşlarımız bulunuyor. Yeşil dikişlerimiz bulunmakta ve güzel malzemelerimiz var direksiyonun üzerinde ve tabii ki GT logomuz çok güzel duruyor. Pedal shiftlerimiz de burada direksiyona monte edilmiş. Bu da sevdiğimiz bir özellik. İç tarafa geldiğimizde start stop düğmemiz burada bulunuyor. Vites seçicimiz, sürüş modumuz, el frenimiz burada bulunmakta. Kablosuz şarj ünitemiz, sürgülü bir kapağımız, alt tarafta yine bir malzemeliğimiz, 12 volt çıkışımız, USB-C çıkışımız ve burada bir malzemeliğimiz bulunuyor. Aynı zamanda şöyle göstereyim. 2 kat olarak açılan derin bir gözümüz var. İçinde yine USB-C çıkışımız bulunmakta ve bu kol dayamanın altı soğutma özelliğine sahip. Ön koltukların yapısına baktığımızda alkantara ve deri karışımı malzemelerin şıklığını görüyoruz. Yan desteklerimiz çok güzel. Hem baldır destekleri hem yan destekleri çok şık. Torpido gözünü açalım. Kadife kaplı torpido gözümüz içeriye doğru derinleşiyor. Şimdi sunroofumuzu açalım. Biraz daha açılabilirdi. Şöyle göstereyim. 1,5 karış kadar mesafesi var. Fakat içeriye yeterli ferahlığı sağlayacaktır. LED aydınlatmalarımız bulunuyor. SOS düğmemiz yine burada bulunmakta. Ayna tasarımı da neredeyse çerçevesiz. LED ışıklı makyaj aynamız şık duruyor. Üst tarafta yumuşak malzemelerimiz var. Farklı bir tasarıma sahip burası. Dikkat ederseniz çizgiler biraz sert, köşeler biraz sert. Yine yumuşak malzemeler var. Multimedya ekranımız yeterli büyüklüğe sahip. Kısa yollarımız burada bulunmakta. Bu kullanımı kolaylaştırıyor. Sürüşe geçmek için hemen aracımızı çalıştıralım. Start stop düğmemiz burada. Bakın güzel bir panel bizi karşılayacak. Bu arada koltuk ön tarafa doğru gelmeye başladı. Ayarlamış olduğum yere. Göstergelerden de biraz bahsedelim. Toplamda 5 tane farklı menümüz var ve sürüş modunu değiştirdiğimizde rengi değişiyor. Bakın şu anda Eco moddayız. Turkuaz bir renk var ve aynı zamanda sağ taraftaki iToggle ekranında da turkuaz renge geçiyor. 3 boyutlu bir ekran bu arada. Normale geçtiğimizde yeşil oluyor. Spora geçtiğimizde ise kırmızı oluyor. Hemen şimdi menüleri biraz göstereyim size. Harita menüsünü buraya taşıyabiliyorsunuz. Göstergeleri yine bu şekilde görebiliyorsunuz. Harita menüsü sağ tarafta olmuş oluyor. Yakıt sarfiyatını gösteren temayı seçebiliyorsunuz. Sürüş modu diyebileceğim bir diğer mod bu şekilde. Hem hız hem devir göstergesini bu şekilde görebildiğimiz bir diğer menümüz var. Vitesimizi D konumuna alalım. Emniyet kemerimizi bağlayalım ve
yola çıkalım. Şehir içi turumuza başlamadan önce size 360 derece kamera sistemini hemen göstermek istiyorum. Evet, kamerada biraz olsun dönüyor. Sol tarafı bakın şu anda görüyorum. Sağ tarafı görüyorum. Öne aldım, arkaya aldım, arkayı görüyorum ve netlik çok güzel. Geriye doğru gittiğinizde eğer bir nesneye yaklaşırsanız kameranın açısını değiştirecek. Bakın direği bu şekilde gösterdi ve beni uyardı. 360 derece kamera sistemi güzel çalışıyor. İleriye gittiğimde de bakın hemen ön kameraya geçti. Nereye gideceğimi yine direksiyon hamlesiyle de burada gösteriyor. Şehir içi kullanımlarda güzel bir özellik. Hızlandık, kapılarımız kapandı. Bu arada torpido gözünün de soğutucuya sahip olduğunu eklemek isterim. Süspansiyonlarımız tatlı sert. Görünüş olarak baktığımızda biraz olsun yukarıda konumlandırılmış bir sürüş pozisyonum var. Şehir içi turu olduğu için sürüş modumu Eco'ya alayım. Eco'ya aldığımda direksiyon biraz daha yumuşuyor. Görüşlerden yine biraz daha bahsedeyim. Sağda solda herhangi bir problem yok. Arka camımız biraz fazla eğimli olduğu için arka görüş biraz kısıtlı. Özellikle sağ ve sol tarafta çıtaların bulunduğu bölgelerde. Fakat park manevralarında kamera çok iyi iş yapacağı için yine sıkıntı oluşturmayacaktır. Koltuklar baldır desteğinin olmasıyla birlikte size rahat sürüşler sağlıyor. Özellikle yan kavramalarını çok beğendim. Virajlı yollarda araç sizi kendine bağlayacaktır. Navigasyona bastığımızda devasa bir harita çıkıyor burada. Netliği çok güzel ve aynı zamanda tabii ki Apple CarPlay'imiz bulunuyor. Ön taraftaki ekrandan farklı menüleri ayarlayabiliyorum. 3 boyutlu olması güzel fakat biraz alışkanlık gerektiriyor açıkçası. Öndeki motorları şu anda bana gösteriyor. Tabii ki otomobil olarak gösteriyor. Bakın frene bastım. Frene bastığımda da gösteriyor, simüle ediyor. Bu da güzel bir detay. Aracımız hız tabelalarını okuyor ve aynı zamanda adaptif cruise kontrol sistemimiz tamamen durup kalkma özelliğine sahip. Adaptif cruise kontrolü şimdi ayarlayalım. Kırmızı ışık var. Frene, gaza basmayacağım. Bıraktım. Evet. Gayet güzel. Frene basın dedi. Basmadım. Kendisi durdu. Gayet güzel iş yaptı. Start stop devreye girdi. Yeşil ışık yandı. Gaza bastım, bıraktım. Hızlı bir şekilde çalıştı. Güzel çalıştı. Herhangi bir titreşim hissetmedim. Motor 3 silindirli olduğu için biraz homurtulu çalışıyor. Eğer sportif sürüşler seviyorsanız kulağınıza hoş gelecektir. Motosikleti de gördü bu arada. Direksiyonu da bırakabilirim. Şeridi ortalıyor. Şehir içerisinde şeritleri okudu. Öndeki aracı takip ediyor. Kendi kendine fren yaptı. Tabii ki sağda solda araçlar olduğu için her ne kadar şeridi takip etse de insanlar şeridi takip etmiyor ya da önünüze hızlı bir şekilde geçebiliyorlar. Dikkat etmek gerekiyor. Tamamen otonom bir sürüş değil bu. Sürüş asistanı, yani size yardım ediyor. Elimi bıraktım. Gayet güzel. Tünele girmemize rağmen şeridi güzel ortalıyor. Tünelden çıktık. Ya da alt geçit diyelim. Yine şeridi güzel ortalıyor. Direksiyonu tutmamı istedi. Tuttum, bıraktım. Şeridi okudu. Öndeki aracı gayet güzel bir şekilde takip etti. Araç ayrıldı. Şöyle göstereyim. Evet. Güzel bir şekilde durdu. Adaptif cruise kontrol sistemi güzel çalışıyor. Apple CarPlay'e hem kablosuz hem de kablolu olarak bağlantı yapabiliyorsunuz. Biz kablosuz olarak çok hızlı bir şekilde bağlandık. Bakalım şimdi hissiyat olarak nasıl? Tepkime süresi nasıl? Gayet hızlı. Görüntü çok net. Görüntü çok güzel, çok beğendim. Her araçta bu kadar keskin, güzel görüntü elde edemiyorsunuz. Müzik sistemi güzel. Baslar, tizler bozulmuyor fakat yeterli değil. Daha iyi bir performans vermesini beklerdim açıkçası. Sürücü ve yolcu koltuğunda ısıtma özelliğimiz bulunuyor. Aynı zamanda direksiyon ısıtmamız da bulunmakta. Hava kalitesine geldiğimizde Peugeot'un temiz kabin sistemi olarak adlandırdığı bir sistem var. Dışarıdaki havayı çok iyi bir şekilde filtre edip içeriye alıyor ve aynı zamanda iç tarafta bulunan havayı da güzel bir şekilde filtreliyor. Bu sayede özellikle polen alerjiniz varsa sıkıntı yaşamayacaksınız.
Kabinin temizlik düzeyini de burada size seviye olarak gösteriyor. Koltuklardan bahsetmişken sürücü tarafında masaj özelliğimiz bulunuyor, baldır desteğimiz bulunmakta ve bel desteğimiz bulunuyor. Şehir içi sürüşümüzü bitirmeden hemen biraz özetleyeyim. Emniyetli, konforlu, aracın görüş açılarıyla herhangi bir problem yaşamayacağınız güzel sürüşler size vaat ediyor araç. 8 ileri tork konvertörlü bir otomatik vitesimiz var. Vites geçişleri konfor odaklı. Gaz pedalına çok fazla basmadığınız müddetçe vites geçişlerini hissetmiyorsunuz. Sürüş modumu Eco moddan normal moda alıyorum. Normal moda almamla birlikte direksiyon biraz daha sertleşti ve gaz pedalı biraz daha tepkili oldu. Araçta da herhangi bir trim sesi duymadım. Bunu da belirtmek istiyorum. Fren pedalının hissiyatı güzel. Bastığınızda hemen diskleri kavruyor. Çok fazla boşluk yok üst tarafta. Kör nokta uyarı sistemi de gayet güzel çalışıyor. Şöyle biraz basayım. Hızlanması yeterli. Motorun homurtusu benim hoşuma gitti açıkçası. Amortisörler sessiz çalışıyor. İzolasyonunu güzel yapmışlar. ...90'la gidiyorum, 1900 devir, 56 desibel. 100'le gidiyorum, 2100 devir, 57 desibel. 110'la gidiyorum, 8. vites, 1900 devir, 59 desibel. 120, 2100 devir, 61 desibel. 130, 2300 devir, 62 desibel. 140, 2400 devir, 63 desibel. Dışarıda da biraz rüzgar var. Küçük küçük rüzgar sesi gelmeye başladı. Fakat kabin hala çok sessiz. Drive Assist şu anda devrede. İleride bir viraj var. Direksiyonu tutmuyorum. Evet, gayet güzel. Sağa döndü. Direksiyonu tutmamı istedi. Tutmadım. Hala ortalıyor. Gayet güzel. Tutunuz diyor. Tutmuyorum. Uyarılar arttı. Sistem hala devrede. Artık devreden çıktı. Bu kadar yeterli. Zaten otonom bir sürüş değil. Süratim 100. Panik fren yapacağım. Şimdi. Güzel bir şekilde durdu. Dörtlerini yaktı. İkaz verdi. Fren performansını beğendim. Spor moddayım. 0-100 yapacağım. Şimdi. Hızlanması yeterli. Vites geçişleri konfor odaklı. 1.2 litrelik 130 beygirden tabii ki beklentiniz de çok olmasın. Aracın ağırlığı neredeyse 1400 kilo. Spor moddayız. Aracın bakalım sportif karakteristiğini biraz ele alalım. Spor modda biraz daha sert direksiyon. Gövde salınımı olarak baktığımda evet, sonuçta yerden yüksek bir yapısı var aracın. Biraz olsun gövde salınımı var. 120 ile gidiyorum. Çok fazla rüzgar sesi yok. Tırmanış şeridindeyim. Gayet güzel gidiyor. Kulakçıkları da deneyeyim. 4. vitese kadar düştü. Tekrar 5'e attı. Vites geçişleri hızlı. Zaten GT donanımda hızlandırılmış bir vites geçişine sahipsiniz. Evet, gayet güzel. ESP kolay kolay devreye girmiyor. Araç virajda çok fazla yatmıyor. Burada neredeyse 180 derece bir dönüş var. Hem fren hem de virajı da şöyle nasıl alacak onu bakalım. Evet, gayet güzel. Biraz tabii ESP'nin devreye girmesiyle birlikte motorun gücünü kesti. Normal Michelin E-Primesi lastikleri var demiştik. Bu lastikler biraz daha ekonomi odaklı. O yüzden çok iyi performans vermediğini söyleyebilirim. Primesi 4'ler olsaydı daha iyi bir fren mesafesi ve daha iyi bir tutunma elde edebilirdik. Bunu zaten Kia Sportage testinde görmüştük. Güzel, aracın ben tutunmasını, virajı dönme isteğini gerçekten beğendim. Arka tarafta bağımsız süspansiyon olsaydı biraz daha iyi tutunabilirdi. GT donanımda
Vites geçişleri biraz daha hızlı programlanmış. Mesela bakın şu an 8. vitesteyim. Bastım tak hemen 7, bastım 6, 5. Çok hızlı vites değiştirebiliyor. Sürüş modumu tekrar normale alayım ve biraz da yakıttan bahsedelim. Aracın şu anda son 1700 kilometrede yakıt ortalaması 7.1 litre. Gerçekten iyi bir değer. Bu arada fren yapmamla birlikte hemen motor frenini yapması gerçekten güzel bir özellik. Otomobilin, motorun, şanzımanın uyumunu gösteriyor. Son 6000 kilometrede de 7.6 litre yakmış. Genelde araç şehir içerisinde kullanılmış 37 kilometrelik bir ortalama hızı var. Uzun yolda 90, 100, 110 bandında 5.5-6 litre arasında gezinirsiniz. Biraz daha yüksek performanslı sürüşler yaparsanız 6-6.5 bandına geçersiniz. Şehir içerisinde 7.5-8 litre yakarsınız arkadaşlar. Her ne kadar motor hacmimiz düşük olsa da sonuçta 1400 kilogramlık bir kütle ve bu kütle küçük değil. 308'den büyük, 508'den küçük bir araçtan bahsediyoruz. 408 Allure ve GT olmak üzere iki paketle satılıyor. Allure donanımda tam otomatik klima, anahtarsız giriş, 10 inç gösterge paneli, durma kalkma fonksiyonlu adaptif cruise kontrol, aktif tam durdurmalı güvenlik freni, sürücü dikkat uyarı sistemi 3. seviye, geri görüş kamerası, Peugeot LED teknoloji farlar, akıllı far sistemi, aktif uzun far asistanı, karartılmış arka camlarla birlikte geliyor. GT donanım aldığınızda, yani bu aracı aldığınızda temiz kabin sistemi, spor sürüş paketi, şerit konumlama asistanı, genişletilmiş trafik levha tanıma sistemi, 10 inç 3 boyutlu gösterge paneli, iToggle, Matrix Full LED farlar, ambiyans aydınlatması, Alcantara yarı deri döşeme koltuklar, elektrikli 10 yöne ayarlı hafızalı ısıtmalı ayarlanabilir baldır destekli masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu, elektrikli 6 yöne ayarlanabilir baldır destekli ısıtmalı masaj fonksiyonlu ön yolcu koltuğu, GT logolu ısıtmalı deri kaplı direksiyon, cam tavan ve elektrikli bagajla geliyor. GT paketi ben çok sevdim. Size de kesinlikle tavsiye ederim. Toparlamak gerekirse aracın sürüş konforu gayet iyi. Kabin sessiz, 19 inçlik lastikleriyle, dış görünüşüyle modern, teknolojik bir araç. Araca bakanlar neredeyse bir daha bakıyor. İç tarafta da teknolojik bir konsol sizi bekliyor. Hem konfor hem teknoloji anlamında aracın donanım seviyesi üst düzeyde diyebilirim. Güvenlik sistemlerini de beğendim. Şehir içerisinde, şehir dışında gayet güzel. Araç hem kendi kendine gidiyor hem de sizin güvenli bir sürüş yapmanıza olanak sağlıyor. Bu arada hava kalitesi sistemi de gerçekten güzel çalışıyor. Şu anda Barla tarafına geldik. Eğirdir Gölü'nün hemen yanındayız. Şehir içinde 12-13 olan kirlilik düzeyi şu anda 5'e kadar düştü. Aracın eksilerinden de biraz bahsedeyim. Bence en büyük eksiği daha iyi bir müzik sistemini kesinlikle hak ediyor araç. Bunun haricinde benim söyleyeceğim başka bir şey yok. Alır mıydım bu aracı? Alırdım. Gerçekten kullanımını, tarzını beğendim. Özellikle genç ailelerin tercih edebileceği güzel bir araç. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sorularınız varsa yoruma bırakın. En kısa sürede cevaplandıracağım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.